Merhabalar sevgili dostlarım. Hoş geldiniz. Yeni bir yayında sizlerle birlikteyim. Şu an güneş yüzüme yansıma yapıyor. Pırıl pırıl parladığımın farkındayım ama 1-2 dakika içinde bu kaybolacak. Evet sevgili arkadaşlar, umarım herkesler iyidir efendim. Haftanın ortasından herkese sevgiler. Genellikle böyle yayınlar çok yapmıyorum. Fakat güzel şeylerden bahsedeceğim sizlere. Geçen günkü yayınımda Venüs'ün Jüpiter'le hafta sonunda güzel bir açı yapacağımdan bahsettim. Şanslı. Gökyüzünde transitlerde genellikle en şanslı kabul edilen bir açı olacak toprak grupları burçlar arasında. Şimdi bu yayında sadece bundan bahsedeceğim. Hangi burçlar, nerede, nasıl etkiler alıyor, bu şansı, bu fırsatı nasıl değerlendirebiliriz? Onlardan bahsedeceğiz efendim. Evet, Denizaltın Astroloji kanalındasınız. Ben Emine Coşkun efendim. Evet, şöyle bir transitlerimi hemen açıyorum ve sizlere bu önemli bilgiyi paylaşmak üzere başlıyorum efendim. Şimdi sevgili dostlarım, bu haftanın bu Venüs-Jüpiter üçgeninin etkileri Cuma gününden aslında başlıyor. Çünkü Cuma günü, bakın Cuma günü bu arada çok güzel bir gün. Unutmayın, 20 Ekim Cuma günü. Ay Venüs üçgeni var. Ay Venüs'e üçgen yaparken tabii ki Jüpiter üçgenini de çalıştıracak. Dolayısıyla 20 Ekim Cuma günü itibariyle, çünkü aynı gün bakın Venüs'ün Mars'la da çok güzel etkileşimi var. Ve yine 20 Ekim Cuma günü Merkür Güneş'in kalbinde sabah 07 0-10 aralarında ve yine Cuma günü Satürn'ün Ay'la çok güzel destekleyici bir enerjisi var. Efendim Cuma günü full gerçekten iyicil etkilerin olduğu bir gün olacak. Ay Oğlak Burcu'nda, toprak elementinde yani. Şimdi Ay Oğlak Burcu'nda olunca toprakta, Jüpiter Boğa'da, Venüs Başak'ta gökyüzünde bir toprak üçgeni oluşuyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Yaşamımızda, günlük hayatımızda şu an süregelen konular neyse, toprak üçgeni belirgin bir kalıcılıkla, kök salmakla, sağlam zemine oturtulmuş konuları sabitlemekle ilgilidir. Yani anlaşmalarla ilgilidir. Evet, anlaşmalar yapmak için gayet güzel bir Cuma, Pazartesi arası diyelim. Yani bu etkiler Pazartesi günü de devrede olacak. Efendim bugünden itibaren tüm toprak grubu burçlar arkadaşlar. Öncelikle tabii sizler. Tüm toprak grubu burçlar. Efendim özel ilişkilerinizde. Özellikle Cuma akşam saatlerinde başlıyor bu etki. Saat 22 sıralarında. Aşk, ilişki, iş anlaşması, finansal konular, kariyerle, statüyle ilgili konular. Çünkü Ay Oğlak Burcu'nda, unutmayın bunu. Bunlarla ilgili gelişmelerin hızlandığı, yaşamımızda daha önemli konuları konuşacağımız, hatta planlayacağımız bir süreci başlatıyor Cuma günü. Dolayısıyla tüm toprak burçları için bu önemli. Sadece toprak burcu tabi değil, yükseleni, güneşi, venüsü, ayı, toprak elementinde olan tüm dostlar da bu toprak sağlamlığından aslında fayda görecekler. Yükseleniniz de tabi önemli olarak burada ön planda. Hemen yine devam ediyoruz bakın. Ama tabi cumartesi günü biraz Merkür Plüto karesi var, Güneş Plüto karesi var. Cumartesi günün özellikle ikinci yarısı zor. Hani şimdiden söyleyeyim. Ay Güneş, Plüto Güneş zorlu, güçlü, biraz zorlayıcı, tutulmanın etkilerinin devreye gireceği bir gün bakın. Yani 21 derece terazi burcunda yaşadığımız tutulmanın etkilerinin tetikleneceği bir gün olabilir. Bir tek akşam 18-20 heyecanlı, güzel ama gün genelinde zorlu enerjiler var. Bilesiniz cumartesi günü. Evet, bizim günümüz pazardı değil mi? Cuma pazar. Cuma pazar haftanın şanslı günlerinden arkadaşlar. Şimdi bakın pazar günü bizim Venüs Jüpiter üçgenimiz kesinleşiyor. Bu bir şanstır, bu bir fırsattır. Aynı zamanda Plüto da o gün güçlü bir kavuşum yapacak. Bu bir iradedir, bu bir kararlılıktır. Ay Toprak Burcu'nda 28 derecede tabii Plüto'yla da kavuşacağı için
önemli konularda kesin gelişmeler yaşayabiliriz. Diyelim önemli bir görüşme için bir yere gidebilirsiniz. Birine randevu verebilirsiniz. Bununla ilgili önemli gelişmeleri sürdürebilirlik adına daha uzun bir sürece yaymak istiyorsanız bakın. Diyelim ki işte planladığınız tarihler arasında uygun olmayan, planlarınıza uymayacak tarihler var. Mesela bunu uzatabilirsiniz veya beklediğiniz başka bir orayı tamamlayacak bir unsur var, bir haber var diyelim ki. Bu anlamda önemli. Şimdi tam olarak bakın sabah 07 sıralarında 06-07 sıralarında Venüs Jüpiter üçgeni oluşuyor ve aynı gün bakın anlaşmalar falan işte zamanla ilgili konuştum ya, Merkür Satürn'e üçgen yapıyor. Bu da akşam 18 sıralarında gerçekleşiyor ve bunların hepsine hani totalde baktığımızda bizim için yaşamsal olarak önemli gelişmeleri hayatımıza getirecek. Ama önemli bir ayrıntıyı hemen söylüyorum. Pazar günü için konuşuyorum arkadaşlar. Sabah 08.58'de ay boşluğa giriyor. 09.05'e kadar sadece bir saat aslında boşlukta. Ondan sonra Kova burcuna geçiş yapmış olacak efendim. Tabi şimdi burçlara bakalım. Yani cuma ve pazar gerçekten güzel. Hemen şuradan pazartesiye de bakalım. Pazartesi es geçtim. Of salı 10 numara 5 yıldız. Bakın 24 Ekim salı. Çok güzel bir gün. Şimdiden lütfen not defterlerinize, ajandalarınıza bugünü kaydedin. Aynen. Ay, Merkür, Güneş, Satürn, Ay, düğümler, Ay, Güneş, aman Allah'ım. Tabi Ay Satürn'e de kavuşuyor. İşte bakın göstermiş olacağınız hafta başında sonundaki istikrar diyelim, kararlılık diyelim burada o bir bağlayıcı duruma dönüşebilir. Evet, şimdi burçlara geçiyorum. Sevgili dostlarım, bakalım burçlar bu üçgenden nasıl etki alıyor? Bu arada inşallah iyisinizdir. Ben çok zor günler aslında atlatıyorum ama kolay atlatıyorum onları da. Hani Allah'ıma şükürler olsun. Bir bağışıklık düşüklüğüm olduğu için hani tedaviden dolayı küçük bir böyle gribal gibi hani böyle bir rahatsızlık yaşadım. Tabi bu birazcık bende ağır seyretti. Neden? Çünkü bağışıklık sistemimiz çok zayıf bizim şu anda. Yani benim gibi bu süreci yaşayan arkadaşlar. O yüzden yani antibiyotikler kullandım. İşte birkaç kez doktora gittim. Hafif ateşlendim falan. Sesimden de anlaşılacağı gibi gerçekten çok da kolay geçmedi. Yeni iyileşiyorum. Çok şükür Allah'ıma. Tabi harita da etki alıyor bu arada. Gerçekten harita etki alınca da maalesef baştan başa da böyle çalışıyor. Astroloji inanılmaz bir şey gerçekten. Sevgili dostlarım. Şimdi evet, haritamı açtım. Koçlarla hemen başlayalım. Çok fazla detaya girmeyeceğim. Bakın sadece hangi alanda şanslı olabilirsiniz onlardan bahsedeceğim. Şimdi koçlar. Jüpiter, Venüs üçgeni parayla, işle, önemli iş anlaşmalarıyla ilgili, sağlıkla ilgili, parasal konulardaki çözümlenemeyen konularda çözüm, işle anlaşma gibi konularda çalışacaktır. İhmallerde bulunmayınız efendim. Bugünleri iş ve parayla ilgili değerlendirin, çözüm üretmeye çalışın diyeceğim. Boğalara geldim. Boğalar yükselen burcu, boğa dostlar sizin için aslında tabii en önemli. Çünkü neden? Jüpiter burcunuzda, Uranüs burcunuzda, yükseleniz de boğaysa zaten hani hem iyi hem zorlukları bir arada yaşadıkları bir süreçte sevgili boğalar. Şimdi boğalara aşk dedik. Bakın aşk ilişkilerinde Venüs çünkü oradan geçiyor. Jüpiter tam sizin burcunuzda. Aşk ilişkilerinde, çocuklarla olan ilişkilerde, finansal konularda, şans oyunlarında eğer tam derece hani bir şey varsa, etki varsa 12 derecelerde böyle yükselen Venüs, Jüpiter, Güneş vesaire bakın güzel bir süreç. Şanslı bir süreç. Para da kazandırır. İlişkide şanslıdır. Yaratıcılıkta çok iyidir. Boğalar için en gerçekten faydalı, seyahatler için de hukuki süreçler için de gayet güzel bir üçgen, keyifli bir inşallah hafta sonu geçirirsiniz efendim. İkizler ve yükselen burcu ikizler olan arkadaşlara bakalım nasıl etki veriyormuş. Evet ikizler
Tabii Jüpiter 12. evlerinde sevgili ikizlerin aile içi dinamikleri çalıştırıyor. Ev, anne baba, yaşanan yer ile ilgili konular. Aynı zamanda banka ve finansla ilgili konular, miraslı konular olabilir. Bakın bunları çözmeniz için fırsat verebilir. Jüpiter buradan güzel bir destek atıyor sizlere ve aynı zamanda burada tabii yönetici gezegen Merkür ve Merkür'de bu arada önemli bir açı var. Tabii ikizler için önemli bir süreç. Merkür'de Güneş'le kavuşacak aynı gün. Efendim ikizler, aklınızdan geçenleri duygusal nasıl diyelim zafiyetlerle sakın çürütmeyin. Gerçekten önemli bir gelişme getirebilir. Yani hiç önemsemediğiniz bir durum hayatınızda güzel bir farklılık yaratabilir sevgili ikizler. Güzel. Evet yengeçler. Yengeç ve sevgili yengeç, yükselen yengeçler. Şimdi Jüpiter şans evinde zaten. Arkadaş sosyal etkinliklerle ilgili alanda. Diyelim ki kardeşinizle bir anlaşmanız var. Bunu çözebilirsiniz. Efendim güzel bir ticari anlaşma getirebilir. Bir ortaklı işin peşinden koşuyorsanız hoppa bir seyahat çıkabilir. Girdiğiniz ortamlarda, bulunduğunuz platformlarda yapacağınız görüşmeler eşle veya patronla veya yeni bir iş anlaşması burada çok rahatlıkla ilerleyebilir. Hani yengeçler için bu anlamda kalıcılık sağlayan uzun vadeli güzel projeleri getirebilir efendim. Evet güzel. Aslan ve yükselen burcu aslan olan arkadaşlar tabii ki para. Şimdi aslanlar Jüpiter tepe noktasında para alanı işte Venüs'te şu anda kariyer, para, iş, aile, para, sağlık. Efendim başka ne diyebiliriz? Buralar çok güzel çalışıyor. İşte burada mesela bir beklediğin para gelir, bir güzel bir gelişme olabilir, bir harcama da olabilir bu arada bu. Mesela bir şeye yatırım yaparsın, işine yapabilirsin. Sağlıkla ilgili, estetikle, güzellikle ilgili bir harcama da söz konusu olabilir. Ama genel itibariyle bence güzel çalışacağını düşünüyorum açıkçası. Biraz böyle yakınlarıyla da ilgili güzel gelişmeler getirebilir sevgili aslanlara. Evet, geldik Başaklara. Başaklar, Venüs'ü ağırlıyorsunuz. Evet, Venüs burcunuzda yani sizinle birlikte. Dolayısıyla Venüs burcunuzdan geçerken efendim biraz hayata akışa bırakın. Öncelikle onu tavsiye etmek istiyorum. Çok fazla eleştirmeyin. Biraz olağan akışında bir şeyleri yaşamaya çalışın. Çünkü bu Jüpiter üçgeni öncelikle biraz tembellik verebilir. Hani böyle rehavet verebilir. Güzel bir beklenen haber gelir efendim. Yurt dışı kapısından gelir. Eğitimle ilgili alandan gelir. Veya mesela bir seyahat planı yaptırabilir aynı zamanda. İşte ilişkiyle ilgili olur. Çocuklar bazında çalışabilir. Tabii ki ticari anlamdaki gelişmeler için de bence Başaklar için bu Jüpiter Venüs üçgeni güzel çalışacaktır. Sürpriz de olabilir bu arada. Hiç beklenmeyen bir kapı açılabilir. Yani 9. ev böyle çok geniş vizyonlardır aynı zamanda. En iyi aslında etkiyi siz alıyorsunuz sevgili Başaklar. Ucunda işin parada olacağını söyleyebilirim. Teraziler ve yükselen burcu terazi olan arkadaşlar. Venüs Jüpiter üçgeni. Evet bakıyoruz efendim. Jüpiter şu an kaynaklar yani finansal kaynaklarda ortaklı işlerde olan alanda mesela diyelim bir iş ortaklığı yaptınız, bir proje gelişti veya öncesi olan bir iş, bir arkadaşla alışveriş yapıldı. Bununla ilgili bir ev, bir gayrimenkul, bir iş mesela bu bence çok iyi çalışacaktır. İş anlamında da özel bir hani durumunuz varsa bir kredi mesela diyelim ki başvurusu veya toplu bir ödeme vesaire. Yani bir destek geliyor. Yani önemli bir konu için ciddi bir kaynak sağlayabilirsiniz sosyal çevrenize. Çok iyi göz atın derim. Efendim akrepler, yükselen burcu akrep olan dostlar. Sevgili akrepler sizler için de yine mesela ortaklı işler, eşiniz, eşinizin güzel bir başarısı olabilir.
böyle bir takdir alabilirsiniz. Çünkü burayı zaten Venüs yönetiyor. Kadınlarla olan ilişkiler, bilhassa para da burada. Önemli davalar mesela burada önemli olabilir. Tabii ki akrep, hani Mars da hani burcunuzda sevgili akrepler, güçlü bir girişim olabilir. Biraz agresyon yaratabilir. Yalnız bir şeyler abartmamak da gerekiyor bu açı altında. Böyle bir üçgen var. Aynı zamanda mesela trafikle, yolculuklarla, eğitimle, bir girişkenlikle, bir şeye başlamakla da ilgilidir. Güzel bir şeylere başlıyorsunuz gibi duruyor. Mars da burcunuzda olduğuna göre. Evet, geldik yaylara. Yay ve yükselen burcu yay olan dostlar. Sevgili yaylar, sizin için önemli. Bakın Venüs geçiyor tam tepe noktanızdan. Bu kariyerdir direkt aslında. Hani yaylar işle ilgili işle ilgili güzel gelişmeler sizi bekliyor olabilir. Çünkü hani Venüs'ün buradan geçmesi hayatınızın tümünü ilgilendireceği gibi daha çok hani mesleki konulara işaret ediyor. Sosyal çevrenize işaret ediyor. Efendim, parasal konularda mesela o gün, hani bu hafta sonu, şimdi Ayda Oğlak'ta olacak, para, finans, finansal destek, yatırımlar olabilir. Beklenen bir maaş artışı, zam farkı vesaire. Yani uzun lafın kısası, işten para gelir, kariyerle ilgili konularda bir harcama planı çıkarılabilir. Aynı zamanda sağlıkla da hani ilgili iş bekleyenler için bakın iş de olabilir. Böyle güzel bir iş teklifi de olabilir, getirebilir açıkçası. Sevgili yaylara. Bakalım oğlaklara ne veriyor? Tabii toprak grubu olduğu için oğlaklar için de güzel bir gelişme. Hele 12 derecelere yakın böyle bir oğlaksanız. Efendim, şu anda seyahatlerdir, uzun yolculuklar, eğitimle ilgili konular, kültürel faaliyetler, kadınlar, eğitim gibi alanda şanslısınız. Yani buradan Venüs geçtiği için. Ve onun yanı sıra tabii aşk, özür dilerim, ilişki dinamikleri, heyecan yaratıcı durumlar, finansla ilgili konular, mesela yatırımlar, belki ufak tefek paralarla ilgileniyorsunuz, kağıtlar vesaire. Bakın burada da çalışır. Sevgili oğlaklar, size bence güzel bir denge getirir. Çünkü hani Satürn de balık burcunda, Satürn şu an 3. evinizden geçiyor. Bir girişim yaptırabilir açıkçası. Bir para geçer ele, bir yatırımın karşılığı gelir ve bir başka bir girişim, başka bir yatırım getirebilir. Bunların hiçbiri de yoksa aile içinde çocuklarla ilgili de veya dediğim gibi çocukları ilgilendiren konularda da güzel başarılar getirebilir. Kova ve yükselen burcu kova olan dostlarımız. Evet efendim, sevgili kovaların zaten şanslısınız. Yani şanslısınız asla diyemem. Çünkü yani Jüpiter gibi bir gezegenin böyle haritanızın çok önemli bir noktasından geçiyor olması her zaman şanstır. Her zaman bir koruyuculuğu vardır. Yüksek olarak da bir menfaat getirir insanlara. Dolayısıyla aile, ev, satış planlamaları, kira geliri, efendim kredi, bir miras, bir emeklilik gibi. Bakın, bankalarla olan işler, buralar çalışacaktır değerli arkadaşlar. Ve buralar çalışırken de sizin için gerçekten hani Satürn'ün para evinizden geçmesi de zaten önemli bir burada unsur. Bu Jüpiter üçgeni yani eninde sonunda hani gelir, yatırım yapmışsındır, onu paraya dönüştürmeye bekliyorsundur. Böyle bir durumu hareketlendireceğini düşünüyorum açıkçası. Evet, geldik son balık burçlarımıza, sevgili balıklar. Evet, sizin için zaten hani gelirler, kendi yetenekleriyle para kazandıkları alanlar, buralar etki aldığı için tutulmalar sayesinde. Şimdi bu Jüpiter'in üçgeni size mesela nereden gelir? İşte kardeşinle, yakın çevrendeki insanlarda, özellikle balık ve yükselen burcu balık olanlar için mesela eşinin, eşitten gelebilecek herhangi bir şeyin veya kendi yetenekleriyle mesela bir ortak iş oluşturmanın veya eşin başarısının
gibi alanlarından geliyor. İşte eşle yapacakları bir birliktelikleri varsa, hani evlilik olarak düşünmeyin sadece. Burada güzel bir proje oluşturmanın faydalarını görebilirler. Güzel etkiler alıyor balıklarda. Özellikle tabii hani Venüs evlilik ve ortaklık evlerinden geçtiği için en faydalı çalışabilecek burç gruplarındansınız aslında. Diyebilirim. Sevgili arkadaşlar, çok özür diliyorum. Hemen kapattım. Evet, özetle böyle sevgili dostlarım. İnşallah hepimize iyi gelir. Güzel değerlendiririz. Güzel fırsatlarla karşılaşırız. Tekrar edelim. Cumartesi atlıyoruz. Pazar ve salı çok güzel günler. 10 numara günler. Efendim, kullanın. Özellikle cuma günü mutlaka kullanın. Pazar günü mutlaka kullanın. Böyle size kısa bir böyle tiyolar verdiğim bir yayın oldu. Herkese bol bol şans, huzur, sağlık, her şeyin kolaylıkla hayatımızda ilerlediği bir zaman olsun inşallah. Allah herkesin kalbine ne istiyorsa onu versin diyorum. Şimdilik benden bu kadar efendim. Görüşmek üzere.